Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sofralarınızı süsleyecek çok lezzetli bamya çorbasının tarifini paylaşacağım. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı da tam istediğimiz gibi, asla salyalanma falan olmadı. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle bir bağ çiçek bamyamı bu şekilde bezin arasına birbirine sürtürerek kenarlarındaki küçük yaprakları koparıyorum. Ama benim aldığım bamya gerçekten çok güzelmiş. Yani verdiğim para helal olsun. Görüyorsunuz, hiçbir şekilde bir tane bile çıkmadı. Eğer sizin varsa bu yöntemle arındırabilirsiniz. Burada bamyanın miktarını da kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ben 4 kişilik ayarladım. Şimdi tozlarından ayıkladığım bamyalarımı ipinden çıkarmadan tencereme alıyorum ve üzerine su doldurup 1 çay kaşığı da limon tuzu atıyorum. Burası çok önemli. Bu sayede bamyalarımız kesinlikle salyalanmayacak. Sonra ocağımın altını yakıyorum ve bamyalarımı haşlanmaya bırakıyorum. Diğer taraftan da içine girecek olan kuşbaşı etimizi hazırlıyoruz. Biliyorsunuz bamya çorbasının eti olduğundan daha da ufak oluyor. Yani bamyalarla eşdeğerde olması gerekiyor. O yüzden benim zaten doğranmış etim vardı. Onu bu şekilde biraz buzunu çözdürdükten sonra donuk halde küçük küçük doğrayacağım. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Ayrıca beni nerelerden takip ediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Allah'ın izniyle önümüz Ramazan. Özel istediğiniz tarifler varsa onları da yazarsanız elimden geldiğince cevap vereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etlerimi doğradım. Boyutunun bu şekilde olması gerekiyor. Diğer taraftan da bamyalarımı kontrol ediyorum ve gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşamış. Bu şekilde ipinden rahat ayrılıyorsa olmuş demektir. Şimdi kapağını kapatıyorum ve kenara alıp suyun içinde biraz daha şişmesini bekliyorum. Evet, bamyalarım ılıdıktan sonra şimdi ayrı bir kaba alıyorum ve bu şekilde bölük bölük keserek ipinden bamyalarımı ezmeden ayırıyorum. Daha önce bu çorbayı denemediyseniz eğer ve özellikle bamyayı sevmeyen arkadaşlarınız ve sevdikleriniz varsa bir de bu çorbayı tattırmanızı tavsiye ediyorum. Emin olun çok sevecekler. Evet, bamyalarımı da ipinden ayırdıktan sonra şimdi çorbamızın yapımına geçiyoruz. İlk etapta 2 soğanımı, benim soğanlarım küçüktü o yüzden 2 tane kullandım. 1 adet orta boy soğan yeterli olacaktır. Evet, soğanlarımı rondoma aldım. Güzelce tam istediğim boyutta kıyıyorum. Diğer taraftan da ocağımın üzerine tenceremi alıyorum ve 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tereyağı ekledikten sonra doğradığım etlerimi ilave edip etlerimin suyunu salıp ve çekene kadar güzelce kavuruyorum. Gördüğünüz gibi etlerim suyunu çekti. Biraz da yağında kavurduktan sonra doğradığım soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımın da acısı çıkana kadar tekrar kavuruyorum. Evet, soğanlarımın acısı çıktı. Bu aşamada yanlış yaptım. Bu etapta salçalarımı eklemem gerekiyordu ama ben yanlışlıkla bamyalarımı ekledim. Ama siz özellikle önce salçalarınızı ekleyin ki kavurma aşamasında bamyalarınız ezilmesin. Evet, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçasını da ekleyip güzelce salçalarımın ekşi kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Evet, bütün malzemelerin lezzeti birbirine geçtikten sonra üzerine kaynar su ilave ediyorum.
Çorbamızın suyunu da ilave ettikten sonra tatlandırma aşamasına geçiyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığından birazcık eksik karabiber, dilerseniz 1 çay kaşığı da ekleyebilirsiniz. Ve 1 tatlı kaşığı dolusu da pul biberi ekledikten sonra 1 çimdik şekeri de ekliyorum ve en sonda yarım limon sıkıyorum. Şimdi çorbamızın pişmesi için ilk etapta kaynamasını bekliyoruz ve kaynadıktan sonra ocağımızı orta dereceye alıp ağır ağır pişmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bamya çorbamız pişti. Bakar mısınız görüntüye? Gerçekten muhteşem görünüyor. Üzerindeki yağın çok fazla olduğunu düşünmeyin kesinlikle. Bu çorbayı nerede yerseniz yiyin aynı şekilde oluyor. Şimdi çorbamızın sunum aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Konya'nın meşhur etli bamya çorbasını yaptım. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Tam orijinal şekilde yaptık. Siz de gördünüz. Aynen bu şekilde etler minik minik, bamyaların boyutunda olması gerekiyor. Soğanlar da aynı şekilde. Bu arada sesim bayağı bir kısık, kusura bakmayın diyorum. Bakın asla bamyanın uzantısı falan yok. Görüyorsunuz. Şuraya bakın, kıvamında bildiğiniz çorba gibi. Asla bir uzantılı falan değil. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım ama ben limonlu çok sevdiğim için ve biraz da hasta olduğum için şöyle bol limon sıkacağım. Ve Bismillahirrahmanirrahim, sıcak sıcak. Wow. Bamyayı zaten çok seviyorum ama gerçekten muhteşem bir lezzet. Yani daha önce ben bir Konya restoranında yemiştim. İlk defa orada yemiştim ve orada sevmiştim bu çorbayı. Tam orijinal şekildeydi zaten. İnanın aynı tadı, aynı lezzeti yakaladım. Muhteşem bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyorum. İnanılmaz. Wow. Çok güzel. Tam böyle ekmek banıp yemelik. Muhteşem. Ben buna ekmek banacağım.